Arpa şehriye pilavı yapıyorum. Bilmiyorum daha önce yaptınız mı, yediniz mi, sever misiniz? Ama ben çok severim. Fakat pek sık aklıma gelmez yapmak. Hazır yapıyorken sizinle paylaşayım dedim. Pilavı yapacağım arpa şehriyeyi şöyle göstereyim. Bu bardakla ölçtüm. Yarısını pilav tencereme aldım. Tencereye hiç yağ eklemeden şehriyeleri kavuruyorum. Çünkü arpa şehriye yağda kavrulduğu zaman o yağın kokusu çok fazla siniyor şehriyelere ve yerken bence hiç hoş olmuyor. Ben şehriyeli pilav yaparken de mutlaka önden şehriyeleri yağsız kavururum. Ondan sonra pilavıma eklerim. Eğer siz yağda kavuruyorsanız bu şekilde deneyin. Zaten ne dediğimi çok iyi anlayacaksınız. Böyle çok daha lezzetli oluyor. Güzel bir renk alana kadar arpa şehriyeyi böyle kavuruyorum. Şu anda rengi gayet güzel, esmerleşti. Çok da kavurup yakmamak lazım. Onun da lezzeti kötü olur. Şimdi kalan şehriyeyi de buraya aldım. Tenceremin altını da kısık ateşe aldım. İyice kıstım. Şimdi tencereme önce birazcık sıvı yağ ekleyeceğim. Şöyle azıcık. Çünkü tereyağı ile pişirmek istiyorum. Tavuk suyu da kullanacağım. Tereyağı ve tavuk suyunun yağı pilava lezzetini verecek. Yağını ekleyince şöyle bir karıştırıyorum. Tereyağı yanar çok sıcak tencereye eklenince. O yüzden önce sıvı yağı ekledim. Şimdi tereyağını ekleyeceğim. Şöyle bu kaşıkla bir kaşık dolusu düşünebilirsiniz. Tereyağını aldım. Şöyle bir karıştırıyorum. Bu şekilde yapınca bakın tereyağı hiç yanmadı. Pilavımızda yanık bir tat istemiyoruz. Şimdi tereyağının tam da erimesine gerek yok. Bu aşamada ben arpa şehriye pilavına 1'e 1,5 su ekliyorum. Şöyle ölçtüğüm bardakla 1 bardak sıcak suyu alıyorum tencereye. Bunu da yarım bardak olarak düşünüyorum tavuk suyunu. Şöyle onu da tencereye bırakıyorum. Şöyle tuzunu da ekliyorum. Şimdi altını yüksek ateşe aldım. Bir kaynamaya başlasın. Kaynadığı zaman kısık ateşe alacağım. İyice suyunu çekene kadar pişmeye bırakacağım. Kapağını da üstüne kapatalım. Ve pişmeye bırakalım. Bir 10 dakika kadar oldu. Bakalım şehriye pilavımız suyunu çekmiş mi? Buradan çekmiş gibi görünüyor. Ama ne yapıyoruz? Her zaman pilavların ortasını şöyle açıp bakıyoruz burada su var mı diye. Şu görünen yağı, su değil. Gayet güzel pişmiş. Altını kapatıyorum. Şöyle bir havalandırıyorum. Şimdi üzerine hemen bir peçete kapatacağım ve demlendireceğim. Şöyle bir peçeteyi kapatıp 10 dakika kadar demlenmeye bırakıyorum.